Herkese merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Berlin'de nasıl ev bulunur, neler yapılır, bizi nasıl ev bulduk bunlardan bahsedeceğim biraz. Yaklaşık 2,5 sene önce biz Berlin'e taşındık. Berlin'e taşınmadan evvel de daha önce Almanya'ya hiç gelmemiştik. Duyduğumuz kadarıyla da Almanya'da yani Berlin tarafında ev bulmak çok zor dediler. Biz de bundan biraz ürktük. Hani zaten tanımadığın bir ülkeye gidiyorsun, kültür farklı, her şey farklı. O yüzden biz dedik geçici süreliğine geçici ev kiralayalım. Daha sonra işte şehri tanımaya başlayınca kalıcı bir ev kiralarız diye düşündük. Ayrıca geçici ev kiralamanın güzelliği de ev kiralarken bazı belgeler toplamanız gerekiyor. Bu belgeler arasında da maaş bordrosu gibi bir belge lazım. En az 3 aylık olması ev sahibini daha mutlu ediyor. En azından görüyor hani ödeyebilirsiniz, güvenilir bir geliriniz var diyerekten bu belgeye ihtiyacınız olacak. Bu noktada geçici bir kiralık ev tutmak mantıklı olabiliyor. Biz de böyle ilerledik. Nasıl yaptık bu geçici ev tutma işini? Çeşitli servisler var, siteler var. Biz Airbnb kullandık bunun için. İşte aradık nereler uygundur, nerelerden ev tutabiliriz diye. Airbnb'den 4 aylığına bir ev kiraladık. Yani tabii bu hiç kolay olmuyor ilk başlarda. Türkiye'den Almanya'ya geldiğinizde çok fazla paralar ödemeniz gerekiyor. İlk yaptığımız ödemeyi hatırlıyorum bu Airbnb kirası için. Yani Türk lirasından Euro'ya çevirince bayağı bir koymuştu. Yani hala içimde bir acıdır o kredi kartında gördüğüm ekstra. Yani Türkiye'den gelirken kötüydü ama şimdi tabii Euro kazandığımız için Türkiye'ye gittiğimizde çok daha kolay geliyor bazı şeyler. Neyse vakit gelmişti. İşte Berlin'e taşındık iki bavullar. Geçici evimize yerleştik. Sonrasında da işte çevreyi tanımaya başladık. Nerelerde yaşanır, nereler hani işe yakın, nereler güvenilir, işte market, bakkal, çakkal nerelere yakındır diye. O tarz şeyleri araştırmaya başladık. İkinci aydan itibaren de işte hakikaten çeşitli web sitelerinden ev ilanlarına başvurmaya başladık. Tabii Türkiye'de ev tutma işleri biraz daha kolay. Yani evi gidiyorsunuz, beğeniyorsunuz. Eğer yeri, lokasyonu, her şey uygunsa diyorsunuz ben tutacağım. Anlaşıyorsunuz ya emlakçıyla ya ev sahibiyle. Burada öyle olmuyor. Burada işte işe başvurur gibi evlere başvuruyorsunuz. Belgelerinizi hazırlıyorsunuz. Yani videonun ilerleyen kısımlarında gerekli belgelerden de bahsedeceğim. Ya bildiğiniz işe başvurur gibi belgelerinizi hazırlıyorsunuz ya işte emlakçıya ya da ev sahibine belgelerinizi teslim ediyorsunuz. Eğer o uygun görürse adaylar arasından evi tutmaya hak kazanıyorsunuz. Böyle değişik bir süreci var. Peki Berlin'de nasıl ev bulunur? Nerelerden aranır? Şimdi farklı yollar var. Türkiye'deki gibi sahibinden.com tarzı siteler var. Burada işte ev ilanlarını bulabilirsiniz. Bu ilanlara mesaj gönderebilirsiniz. Bu listeyi açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Mesela en ünlülerinden Immobilien Scout, eBay Kleinanzeigen, HomeAway, Immowelt çeşitli siteler var. Buralardan işte ev ilanlarını bulabilirsiniz. Sahiplerine ya da ajans, emlakçılara mesaj atabilirsiniz. Umarım geri dönüş alabilirsiniz. Dediğim gibi hakikaten herkes merkezde ev aramaya çalışıyor Berlin'de. Merkezdeki evler kapış kapış gidiyor. Uygun fiyata ev bulmak çok zorlaşmış. Berlin'de geçenlerde de hatta bir tane araştırma yayınlanmıştı. Hangi şehirlerde kira artışları, işte ev fiyatları artışları en yüksek diye birinci sırada Berlin var, ikinci sırada İzmir var dünya çapında. Yani Berlin çok fazla göç alan bir şehir olduğu için çok fazla talep var. Haliyle bu insanlar da yaşamak istiyorlar. Bu durumda da yani arz talep meselesi olduğu için merkez tarafında yani iş yerlerine yakın olan yerlerde ev bulmak biraz zorlaşıyor. Dediğim gibi bu sitelerden ilan bulup başvurularınızı yapabilirsiniz. Onun dışında çeşitli Facebook grupları var. Bu Facebook gruplarında işte oda arkadaşı arayanlar ya da evinin bir odasını kiralamak isteyenler, burada o da çok meşhur. Yani oda kiralayıp odada da kalabilirsiniz eğer durumunuz o şekilde uygunsa. Ya da bir aileyseniz
tüm bir apartman dairesi kiralama yoluna da gidebilirsiniz tabii ki. Ya da başka bir seçenek olarak eğer taşınacak birini tanıyorsanız onun yerine o apartmana giriş yapabiliyorsunuz. Tabii ki yine evin sahibiyle ya da emlakçıyla anlaşmanız karşılığında, yeni bir sözleşme karşılığında böyle bir değiş tokuş işlemi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi az evvel de bahsettiğim gibi bir eve talip olabilmek için toplamanız gereken belgeler var. Bunlardan en önemlisi şufa. Şufa sizin, yani Türkiye'deki kredi notu gibi bir belge, kredi ödeyebilir mi ödeyemez mi gibi bir belge, sizin güvenilirliğinizi ve kirayı ödeyebilirliğinizi gösteren bir belge tipi. Maalesef ki ücretli. Biz yanlış hatırlamıyorsam 29 euro civarı bir para ödemiştik. Belli bir süre kadar geçerliliği var bu belgenin. Yanlış hatırlamıyorsam bir yıl. Herhangi yani çeşitli bu şufa belgesini sağlayan siteler var. Bu sitelerden şufa belgenizi alıyorsunuz. İşte maaş bordrosu isteyen ev sahipleri olabiliyor. CV gibi bir şey koyabilirsiniz. Yani olabildiğince işte ben bu kirayı ödeyebilirim, ben güvenilir bir kişiyimi kanıtladığınız sürece bu belgeleri hazırlamanız gerekiyor. Belgeler böyle. Ayrıca önemli bahsetmek istediğim bir diğer konu da bizim başımıza sıkça gelen bir şey olmuştu. İşte sitelerden ilan buluyorsunuz, aa çok güzel falan başvurayım diyorsunuz, başvuruyorsunuz. Sonra size bir tane cevap geliyor, seviniyorsunuz, oh iyi hadi işte cevap geldi ev sahibinden diye şey diyor. Tamam diyor, evi tutabilirsiniz diyor ama ben yurt dışında yaşıyorum ya da şu şehirde yaşıyorum. Bunu Airbnb üzerinden yapalım diyor. Evi Airbnb'den kiralayabileceğiniz bir link gönderiyor aynı zamanda size. İşte buradan ödemeyi yapabilirsiniz, bu şekilde evi tutabilirsiniz diyor. Sakın kanmayın. Linkler Airbnb linkine çok benzeyen linkler. Bu konuda dikkatli olmanız lazım. Sadece paranızı kaptırabilirsiniz ve elinizde hiçbir bir eviniz, odanız, hiçbir şeyiniz olmaz. Bu ilanlara dikkat edin. Başka fake ilanlar da olabilir. Lütfen başvurduğunuz evin fotoğraflarını bir Google'da aratın. İşte aynı evi İngiltere'de, Hindistan'da, orada burada ilanlarını da bulabilirsiniz. Hakikaten eğer Airbnb'den de kiralayacaksanız linkin hakikaten Airbnb linki olduğundan emin olun. Yani ev, en azından kiralamadan önce evi mutlaka görün. Sözleşme gönderiliyorsa sözleşmeyi mutlaka okuyun. Almanca olsa bile, Almanca bilmiyorsanız bile bir şekilde çevirtirin, okuyun. Bunlar önemli şeyler. Sonuçta imzanızı atıyorsunuz altına. Dolandırılmayın. Sonuç olarak biz nasıl bulduk evimizi? Açıkça söylemek gerekirse biz bayağı şanslıydık. Yani şu anda da insanlara evi nasıl bulduğumuzu anlattığımızda çok şanslıymışsınız diyorlar. Umarım bu şansımız böyle de devam eder. Berlin'e taşındığımızın üçüncü ayının başlarında biz mesaj atmaya başladık. İlk işte 1-2 ay çevreyi tanıma, normal işte ilanlara bakma, bir göz gezdirme derken 3. ayda hakikaten arayışa başladık. İlanlara mesaj göndermeye başladık. Kimisine cevap aldık, kimisine alamadık. Bir gün Immobilien Scout'ta bir tane ilan gördük. İlanda sadece bir fotoğraf vardı. Orada da bir tane koltuk çekmişler. Dedik herhalde bu ilan sahte ama yeri çok güzel. İşte fiyat olarak uygun. Yani gayet güzel bir evdi. Hem eşimin hem benim işlerimize orta bir mesafedeydi. Çok yakındı. Dedik başvuralım, ne kaybedebiliriz? Mesajı gönderdik. Cevap da aldık geriye. Yaklaşık 1,5-2 hafta içerisinde de evi tutmuş olduk. Yani ev sahte falan değildi. Geldik gördük. Hatta ev sahipleriyle tanıştık. İmzaladıktan sonra sözleşmeyi şampanya açtılar. Böyle hoş bir kutlama falan yapmıştık. Yani gayet güzel. Hala da aynı evde oturuyoruz. Çok memnunuz. Tek sorunumuz ön tarafta bir inşaat başladı. Sabahları 6 civarlarında böyle gürültüyle başlıyor ama gayet konum olarak memnun olduğumuz bir konumdayız. İşlere de yakın. Umarım gönlünüze göre içinize sinen bir ev bulabilirsiniz. Fiyatı da içinize siner umarım. Eğer ev bulma ile ilgili başka sorularınız varsa yorumlara ekleyebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.